Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta duygusallık ve romantizm çok fazla, güzel enerjilerden faydalanmak gerekiyor. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 3-9 Ekim 2022 arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Geçen haftaki yeni ayla birlikte hayatımıza yenilikleri katmaya başladık. Önümüzdeki hafta dolunay gerçekleşecek. Yani bu hafta bir yandan eski konuları bitirip bir yandan da yenilikleri hayatımıza katmaya başlayacağız. Bu hafta Güneş ve Venüs kavuşumu var. Bu hemen herkes için aşk ve duygusallık konularında güzel etkileşimleri işaret ediyor. Özellikle ilişkilerde duygusal konular daha fazla olacak. Bu konumdan en çok etkilenen burçlarda Terazi burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu, Koç burcu, İkizler burcu ve Kova burcu olacak. Bu burçlar bu hafta aşka doyacak, romantizmi hayatlarına katacak. Geçen haftaki Terazi burcundaki yeni ayla ve önümüzdeki haftaki Koç burcundaki dolunay güneş tutulması ve ay tutulması modunda olacak. Bu da ne demek? Öncü burçların hayatında köklü değişimler başlıyor demek. Yani Terazi burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu, Koç burcunun hayatında yeni bir süreç başlıyor. Bu yeni ayla birlikte bunun hayalini kuran, planını yapan 2 sene bu hayal ve planlarını gerçekleştirecek demektir. Hemen her videoda anlatıyorum. Kasım 2021'den beri tutulmalar Akrep burcu ve Boğa burcu aksında gerçekleşiyor. Satürn de Kova burcunda ilerliyor. Bu nedenle de sabit burçların hayatında köklü değişimler olmak zorunda. Yani Kova burcu, Akrep burcu, Boğa burcu ve Aslan burcunun hayatında değişimler olmak zorunda. Sabit fikirli düşünceler, inatçılık yapanlar bu değişime karşı koyacak. Değişime karşı koyanlar sağlık ve psikolojik sorunlarla karşılaşabilir. Haziran 2020, Haziran 2022 arasında tutulmalar İkizler burcu ve Yay burcu aksında gerçekleşmişti. Değişken burçların hayatı tepetaklak olmuştu. Yani İkizler burcu, Yay burcu, Balık burcu ve Başak burcunun hayatında köklü değişimler olmak zorundaydı. Bazıları bunu anladı ve değişimleri tamamladı. Bazıları ise değişime karşı koydu. Mars şimdilerde İkizler burcunda. Geçen 2 sene tamamlanması gereken konular tekrar gündeme gelecek. Artık sonuçlanmak zorunda kalacak. Mars da bunu hızlandıracak. Bu hafta para konusunda şanslı burçlar Terazi burcu, Başak burcu, Yengeç burcu ve Oğlak burcu, İkizler burcu ve Kova burcu olacak. Mars hala İkizler burcunda. Mart 2023'e kadar da İkizler burcunda kalacak. Bu hafta iletişim, medya, lojistik, pazarlama, ulaşım, trafik, arabalar, kısa yol araçları, kısa yollar, eğitimin ilk yılları, çocukluk süreçleriyle ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Bu alanlar hayatımızda daha fazla gündemde olacak. Bunlarla ilgili yenilikleri hayatımıza katmak kolay olacak. Son haftalarda Merkür Retrosu vardı. Merkür Retrosu zamanlarında eskiden yarım kalmış, konuşulmamış konular tekrar gündeme gelebiliyor. İlişkilerle ilgili, ebeveynlerle ilgili, işle ilgili, hayatımızdaki birçok konuyla ilgili konuşulmamış ve yarım kalmış konuları toparlamak için Merkür Retrosu çok iyi bir zaman süreci. Bunu iyi şekilde değerlendirince Merkür Retrosu'nun daha faydalı olduğunu görmek kolay oluyor. Bu hafta Merkür düz hareketinde Başak Burcu'nda konuşulması gereken konularda çok fazla detaya takılabiliriz. Detay düşünceler ve detay konuşmalar çok fazla. Bu algılarımızı dağıtabilir, odaklanmakta da sorun yaşayabiliriz. Bu hafta sağlık konusunda pankreas, böbrekler, sırtın alt kısmı, bağırsaklara dikkat etmek gerekiyor. Boğa burcu, Koç burcu sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Satürn Kova burcunda ve retro halinde yavaş ilerliyor. Sene başından beri disiplinli ve planlı olmamız gereken konuları şimdi muhakeme edeceğiz. Hangi alanlarda disiplinli olmamız gerekiyor? Hangi alanlarda planlı olmamız gerekiyor? Hangi alanlarda temeli sağlamlaştırmamız gerekiyor? Bunları anlama sürecindeyiz. Bunları iyi analiz edersek, tecrübeler kazanırsak Ekim sonundan itibaren bunlarla ilgili daha dikkatli ilerleyebiliriz. Bunlara ait detayları burçlar kısmında anlatacağım.
Bu hafta sert açılar çok fazla, inatlaşmalar çok fazla. Bu hafta ani değişimler haftası olacak. Beklenmedik ani konularda daha fazla karşılaşabiliriz. Özellikle salı sabahı saatleri deprem etkisi yaratacak haberler alabiliriz. Bu durumdan en çok öncü burçlar etkilenecek. Yani Terazi burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu ve Koç burcu etkilenecek. Çarşamba günü ise birçok kişinin hayatında ani ve büyük değişim başlayacak. Yine deprem etkisi yaşanacak. Özellikle sabit burçlar bundan çok etkilenecek. Yani Kova burcu, Akrep burcu, Boğa burcu ve Aslan burcunun hayatında beklenmedik ve ani bir gelişme yaşanabilir. Bu durum haritanızdaki açıyla bağlantılı olarak da gerçekleşebilir. Hafta sonunda Ay Mars karşıtlığı olacak. Değişken burçlarında yani İkizler burcu, Yay burcu, Başak burcu ve Balık burcunun da duygusal hayatında ani gelişmeler yaşanabilir. Hızlı kararlar alınabilir. Bu kararlarda fevri davranışlar olacak. Kararlarda kararlı kalmak zor olacak. Plüto hala Oğlak burcunda ve retro halinde iş dünyası ile ilgili gizli kapaklı konular ortaya çıkabilir. Ocak-Şubat 2022'de gerçekleşen bazı olaylar açığa çıkabilir. Liderlerle ilgili gizli kapaklı konular ortaya çıkabilir. Liderlerle ilgili suikastler gündeme gelebilir. Liderlerle ilgili vefat haberlerini de alabiliriz. YouTube'da günlük videoları takip etmeyi unutmayın. Bu videolar 1 dakikalık videolar. Bazen yazılar uzun olabiliyor. Hızlı geçtiği için şikayetler de var. Ancak videonun üzerine tıklayınca durabiliyor. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de imzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi 3-9 Ekim 2022 arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda kardeşleriniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Bu hafta da onlarla ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Onların hayatında yenilikler var. Buna şahit olabilirsiniz. Onların yanında olun. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınızla olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Bazı tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli olun. Sakin olan kazanır. Son haftalarda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularda ilgilenmek zorunda kaldınız. Bunlarla ilgili hızlı adımlar attınız. Bu konularda yeni gelişmeler var. Bunlarla ilgili yeniliklere daha kolay adım atılabilir. Son haftalarda Merkür Retrosu vardı. Önce ilişkilerle ilgili sizi zorladı. Eski ilişkilerle ilgili muhakeme süreciniz vardı. Eski ilişkilerle ilgili konular tekrar gündeme geldi. Bunları anlamaya çalıştınız, toparlamaya çalıştınız. Bu haftadan sonra ilişkilerinizle ilgili farkındalığınız da artacak. Nisan ayında tutulma aksları Koç burcu ve Terazi burcu aksına geçecek. Bu nedenle sizin hayatınızda ilişkilerle ilgili değişimler başlayacak. Kendi hayatınızda değişimler başlayacak. Şimdiden planlarınızı yapmaya da başlayın. Bu hafta sağlık konusunda görüşmeler daha fazla olacak. Özellikle migren ve bağırsaklarla ilgili konulara dikkat edin. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu alanlardaki işlerinizde yeni başlangıçlar var. Bu alanlarda yeni kişilerle de tanışmalar var. Bu hafta ikili ilişkilerle güzel gelişmeler var. İlişkilerinizde ani adımlar atmak isteyeceksiniz. İlişkilerde ön planda olmak isteyeceksiniz. Lider olmak isteyeceksiniz. Bunu da başaracaksınız. Bu hafta gündemimizde aşk konusu var. İlişkilerde duygusal zamanlar çok fazla olacak. Evlilik için güzel bir hafta. Duyguları çok yoğun hissedeceğiniz ve yaşayacağınız bir hafta olacak. Duygusal olarak çok fazla seçenek de karşınıza çıkabilir. Kafanız karışabilir. Bu kafa karışıklıklarını ilişkilerinizde zarar vermesine izin vermeyin.
Önümüzdeki hafta burcunuzda yani Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Hayatınızda birçok şeyi toparlamaya başlayacaksınız. Sonuçlandırmaya başlayacaksınız. Bu konuları bitirin. Çünkü Nisan'dan sonra hayatınızda köklü bir değişim başlayacak. Sene ortasından beri Jüpiter burcunuzdaydı ancak ilk derecelerindeydi. Bu nedenle haritanızda Koç burcu ilk derecelerinde ise şanslı olduğunuz durumlar oldu. Şimdilerde bu durumları muhakeme etme süreci var. Ocak-Şubat 2022'de iş, kariyer veya eğitimle ilgili gizli kapaklı yaşadığınız bazı konular şimdilerde ortaya çıkmaya başladı. Bu ortaya çıkan konularda kin duyabilirsiniz, kızgınlık olabilir ancak bu konuyu kapatın. Bu konu artık yaşanmış ve bitmiş. Eğer düşünmeye devam ederseniz kendinize zarar verirsiniz. Bu nedenle bu konunun kapandığını ve bittiğini artık bilin. Bu hafta arkadaşlarınızla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Arkadaşlarınızla para konusunda beklenmedik gelişmeler de yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmında link bırakacağım. Ona tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Haftanın başında işle ilgili yoğun olacaksınız. Başvurduğunuz işlerden haber alabilirsiniz. Yeni bir işe de başlanabilir. Eğitim hayatında olanlar, eğitimle ilgili konularda hafta boyunca başarı var. Enerjiniz çok yüksek olacak. Yeni eğitim konularda karşınıza çıkacak. Hafta başında iş, kariyer, eğitimle ilgili ani bir gelişme de yaşanabilir. Hafta ortasında sosyal ortamlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar, bu alanlarda büyük bir başlangıçlar yapılabilir. Bu alanlarda parayla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Hafta ortasında arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatında ani bir değişim yaşanabilir. Arkadaşlar ve para konusuna dikkat edin. Hafta sonunda duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Ruhsal olarak zor 2 gün geçireceksiniz. İçinizin daraldığını düşüneceksiniz. Enerjiniz düşük olabilir. Fazla yemek yeme isteği içinde olabilirsiniz. Dikkatli olun. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda aşk ilişkiniz gündemdeydi. Eski aşk konuları gündemdeydi. Bu konularda eksik kalan konular karşınıza çıktı. Aşk ilişkinizi muhakeme etmek zorunda kaldınız. Aşk ilişkinizde yeni bir dönem başlıyor. Eski konuları düşünün, konuşun, tartışın ve bitirin. Sene başından beri hayatınızda bitişler ve başlangıçlar hep var. Hayatınızda düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Eski konuları düzenlemeye çalışıyorsunuz. Yeni konuları anlamaya çalışıyorsunuz. Önümüzdeki 9 senenin, önümüzdeki 18 senenin temelini hazırlıyorsunuz. Bu nedenle bunun farkına varın. Var olan sisteminizi iyi sorgulayın. Değişmesi gereken konuları iyi anlayın. Çünkü hayatınızda değişim olmak zorunda. Bunu iyi anlarsanız, kabul ederseniz yenilikleri görebilirsiniz. Temeli sağlam atabilirsiniz. Önümüzdeki hafta bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin için çok önemli bir süreç. Hayatınızda neyi bitirmek istiyorsunuz? Neyi bitirmelisiniz? Bunları daha net görmeye başlayacaksınız. Zaten Ekim sonunda ve Kasım başında tutulmalar var. Bu tutulmalarla hayatınızdaki düzeni kurmanız daha kolay olacak. Ani değişimlere de hazır olun. Bu hafta sağlık konuları gündemde. Psikolojinizi iyi anlayın. Yoksa sağlık sorunları yaşanabilir. Sağlıkla ilgili konuları biraz fazla da abartabilirsiniz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili haber bekliyorsanız yeni haber alıp yeni bir dönemi de başlatacaksınız. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründe işleriniz varsa bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlardaki işlerinizden yeni bir dönemde başlayacak. Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Bu nedenle daha fazla parada harcama var.
Son aylarda para konuları gündemdeydi. Parayla ilgili hızlı gelişmeler hala var. Güzel gelişmeler hala var. Para kazanma, parayı yatırım yapma konularında yeni adımlar da atılabilir. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda görüşmeler var. Çocuklarla ilgili konularda bazı imzalar atılabilir. Son zamanlarda ertelenen konular artık sonuçlanacak. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerle ilgili imzalar atılabilir. Yeni bir süreç başlayabilir. Sene başından beri iş, kariyer, eğitim konularında büyük bir sınanma yaşadınız. Hala da yaşamaya devam ediyorsunuz. İş, kariyer, eğitim konularında disiplinli olmanız gerekiyordu, planlı olmanız gerekiyordu. Pratik düşünseniz de buna dikkat etmeniz gerekiyordu. Sene başından beri iş, kariyer, eğitimle ilgili alanlarda temel hazırlamanız gerekiyordu. Şubat'a kadar da bunu yapın. Disiplinli, planlı işlerinize katın. Böylece sağlam temel oluşturmuş olacaksınız. Sene ortasından beri de kendinizi geliştirmeniz için, kendinize eğitmeniz için bazı başlangıçlar yaptınız. Ancak bunları yavaş ilerledi. Şimdi bunlara hız katma zamanı başlıyor. Kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Çünkü psikolojik olarak zor bir süreç sizi bekliyor. Bu zor süreci anlamak için, zor süreci yönetmek için psikolojinizi iyi anlamalısınız. Bu hafta işlerinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Bu sizin hayatınızda çok büyük bir değişime neden olabilir. Bu haftayı hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili tek soru danışmanlığı, ilişkilerle ilgili danışmanlık veya diğer konularla ilgili danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detaylarını görebilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar var. Yeni uzun yolculuk planları da yapılabilir. Yurt dışından beklediğiniz haberler alınabilir. Yurt dışı gezisi planı yapılabilir. Bu planları yılın sonlarında uygulanabilir. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca beklediğiniz sonuçları alacaksınız. Hafta boyunca eğitimle ilgili büyük başarılar var. Hafta ortasında işinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. İşinizle ilgili bazı konular artık netleşecek. İşinizle ilgili büyük bir adım atılabilir. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Ani ve beklenmedik bir gelişme karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın hayatında yeniliklere de şahit olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde aşk var. Aşkta güzel zamanlar var. Duygusal zamanlar var. Duygusal zamanları biraz abartabilirsiniz. Tadını çıkartın. Yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni bir süreç başlayabilir. Aşk ilişkinizde ciddi bir karar alınabilir. Bu kararlar önümüzdeki 2 sene gündemimizde olacak. Son haftalarda ebeveynlerle ilgili konular gündemimizdeydi. Onlarla ilgili eski konular gündemimizdeydi. Bu hafta eski konular bitecek ve yeni konular karşınıza çıkacak. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda yoğunluk var. Çocuklarla ilgili yeni bir süreç başlıyor. Bu süreç 2 sene gündemimizde olacak. Yeni bir bebek konusu da gündeme gelebilir. Mars hala burcunuzda ilerliyor. Son 2 senedir hayatınız alt üst olmuştu. Şimdi o süreci tamamlamaya çalışıyorsunuz. İş, eş, evlilik, eğitim, çocuk, ebeveynler, hayatınızda birçok konuyla ilgili bu hafta yeni adımlar atılabilir. Bu adımları hızlatabilirsiniz. Bunları önümüzdeki haftadan sonra toparlamak daha kolay olacak. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir iş alanı olabilir. Hukuk, mimarlık, sanatla ilgili alanlarda iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Sahnelerle ilgili iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bu işlerle ilgili başlangıç yapılabilir.
İşi olanlar bu hafta iş, kariyer konularıyla çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir, yorabilir. İş değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte değişiklikleri yapmak kolay olacak. Buna dair adımları atın. Yeni iş fırsatları yakalamak kolay olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında eskiden yarım kalmış imzalar bu hafta tamamlanabilir. Eşinizle ilgili konularda görüşmeler daha fazla olacak. İmza ve anlaşma konuları var. Sürekli ertelenen bu konularda imza atılabilir. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu işlerde güneş gibi parlayacaksınız. Bu işlerle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Bu işlerden daha fazla para kazanma da var. Sene başından beri yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konular gündemimizdeydi. Bunlarla ilgili karamsar düşünceleriniz oldu, kuşkularınız oldu, sizi zorlayan süreçler oldu. Bunları anlamaya çalıştınız. Aslında bu konularda pratik çözüm üretebilirdiniz. Ancak bazı temeller atmanız gerekiyordu. Bunu da pratik olarak yapmanız zor oldu. Daha altyapısı sağlam ve güvenilir olması gerekiyordu. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili yeni adımlar atmak için 30 Ekim sonrasını bekleyin. Şimdi bunları muhakeme etme sürecinde var. Sene başından beri iş, kariyer, eğitim konularında kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanların şimdi farkına varacaksınız. İş, kariyer, eğitim alanlarında aldandığınız, aldatıldığınız tarafların farkına varın. İş, kariyer, eğitim alanları size ne kattı, hayatınıza ne kattı bunları düşünün. Bu düşüncelerden tecrübe kazanın. Bu tecrübeler ilerleyen zamanlarda işinize yarayacak. Uzun yollar, uzun yolculuklar, uzaktaki kişiler, uzaktan sizi etkileyen kişiler veya işlerle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Eğitim hayatınızda ani bir gelişme yaşanabilir. Bu sizin psikolojinizi etkileyebilir. Bunu hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili, tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke de tıklayarak detayları görebilirsiniz. Hafta başında finansal olarak sizi zorlayan konulara çözümler üreteceksiniz. Bu yeni kredi başlangıcı olabilir. Borçlarınızı kapatmak konusu da olabilir. Banka işlemleriyle çok yoğun olacaksınız. Finans konusunda bir depremde yaşanabilir. Hafta ortasında yurt dışından, şehir dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni konularda gündeme gelebilir. Bununla ilgili planlar yapılabilir. Yeni başlangıçlar yapılabilir. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca başarı var. Eğitim konularında yenilikler karşınıza çıkacak. Hafta ortasında arkadaşlarınızla birlikte uzun yolculuklar yapılabilir. Uzun yolculuklarda daha dikkatli olun. Ani bir gelişmede yaşanabilir. Hafta sonunda işinizle ilgili yeni ve büyük bir adım atılabilir. Bu adım size başarılar getirecek. Duygusal kararlar almanız gerekebilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde ev ve aile konuları var. Evle ilgili değişiklikler için plan yapmaya başlayın. Başka şehir, başka ülkeye taşınma konuları varsa bunlara dair plan yapmaya başlayın. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında yeniliklere açık olun. Bunlara dair planları yapın. Bu hafta bu konularda karşınıza çıkacak yeniliklere hazır olun. Geçen haftalarda Merkür Retrosu vardı. Evlilik planlarında belki sorun yaşadınız. Bu hafta yapacağınız evlilik organizasyonlarında sorun yaşamayacaksınız. Evlilik planlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar var. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmeye başlayacaksınız. Ebeveynlerle ilgili konularda duygusal zamanlarda yaşanabilir.
Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk uzun sürecek bir aşk olacak. Bu hafta eşinizle ilgili konularda gündemde, eşinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Eşinizle aranızda ego savaşları yaşanabilir. Duygusal zamanlar da var. Bu duygusallığı olumlu olarak kullanın. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapın. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle sanki bir hesaplaşma içindeydiniz. Onlarla olan ilişkilerinizi sorguladınız. Onlarla ilişkilerinizde geçmişte yarım kalmış konuları toplamaya çalıştınız. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde yeni bir dönem başlayacak. Onlarla yoğun görüşmeleriniz olacak. Bu görüşmelerde detaylara fazla takılmayın. İlişkinizin mantığıyla kafanızı çok yormayın. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında yeni başlangıçlar yapılabilir. Bu alanlarda mükemmeli aramaktan vazgeçin, harekete geçin. Son aylarda psikolojik olarak zor süreçler yaşandı. Kendi içinizde çok fazla konuşma var. Kendi içinizde çok fazla muhakeme var. Bunları kesinlikle yazıya aktarın. İçinizde konuşmak size zarar verebilir. Kendi kendinizle kavgalı haldesiniz. Bunu yazıya aktarın. Birilerine anlatın. Paylaşmazsanız size zarar verebilir. Hayatınızda köklü değişimler başlayacak. İçinizdeki bu sesler sizi buna hazırlıyor. Ancak bu değişimin ne olduğunu anlamak için yazın ya da konuşun. Böylece siz daha net göreceksiniz. Bu hafta içinizde büyük bir enerji olacak. Size sürekli hadi diyecek, sizi harekete geçirmeye çalışacak. Bunu iyi anlarsanız, hayatınızda neyi harekete geçirmeniz gerektiğini iyi anlarsanız çok güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Anlamazsanız psikolojik sorunlar yaşanabilir, duygusal patlamalar yaşanabilir. Eşle ilgili, ebeveynle ilgili para konuları gündemde. Onlardan parasal destek alınabilir ya da onlara parasal destek sağlanabilir. Sene ortasından beri iş, kariyer, eğitim alanlarında şanslı olduğunuz, şimdi bu şanslı olduğunuz konuları iyi anlayın. Bu şans devam edecek. Bunun farkına varın. Bunu iyi kullanın. Geçen sene sonundan beri aşk, cinsellik, aşk ilişkisi konularında farkındalığınız arttı. Farklı düşünmeye başladınız. Bu konulardaki düşünceleriniz değişti. Bu sizin hayatınızda bazı değişimlere de neden oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Anlamaya çalışacaksınız. Ekim sonu ve Kasım başında aşk, cinsellik, aşk ilişkisi konusunda büyük bir değişim başlayacak. Sosyal mecralarla ilgili, arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Finansal ani gelişmeler yaşanabilir. Bu sizi zor duruma sokabilir. Finansal olarak ani bir gelişme hafta ortasında yaşanacak. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili, tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Hafta başında ikili görüşmeler var. Hem iş hem özel hayatınızda ilişkilerle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. İlişkilerde ani değişimler yaşanabilir. Duygularınızı kontrol etmek zor olabilir. Hafta ortasında finansal olarak sizi zorlayan konulara çözümler üreteceksiniz. Yeni ve büyük bir yatırımla ilgili imza atılabilir. Yeni kredi başlangıcı olabilir. Hafta ortasında banka işlemleriyle, imzalarla zaman geçireceksiniz. Miras konuları da gündemde ise bunlarla ilgili yeni gelişmeler var. Hafta ortasında sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda parayla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Hafta sonunda yurt dışından, uzak yerlerden beklediğiniz haberler alınabilir. Uzaklarla ilgili güzel haberler alınabilir. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda yeni haberler de alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte yeni başlangıçlar yapılabilir. Sınavlarınız da varsa hafta sonunda başarı var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde para ve yatırım konuları var.
Son haftalarda yeni yatırımlarla ilgili adımlar atmaya çalıştınız. Belki bunlarda yavaş ilerlediniz. Belki bazı sorunlarla karşılaştınız. Bu hafta para kazanma, parayı yatırımda kullanmayla ilgili adımlar atmak daha kolay olacak. Bunlarla ilgili imzalar atmak daha kolay olacak. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarından daha fazla para kazanma var. Bu alanlarda yeni konuları başlatmak daha kolay olacak. Bu alanlardaki yenilikler 2 sene gündeminizde olacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle duygusal zamanlar daha fazla yaşanacak. Onların arasında güneş gibi de parlayacaksınız. Bu sizin egonuzu biraz artırabilir. Buna dikkat edin. Son haftalarda arkadaşlarınızla ilişkilerinizi sorguladınız. Onlarla olan ilişkilerinizde ani kararlar aldınız. Belki tartıştınız. Son 2 senedir daha fazla yakınınızda olan arkadaşlarınızla ilgili sürekli muhakeme ettiniz. Son 2 senedir onlardan ne öğrendiniz? Onlar size ne öğretti? Bunları sorgulamaya başladınız. Bu sorgulamalar nedeniyle belki ilişkilerinizi bitirdiniz. Belki ilişkinizi daha da sağlamlaştırdınız. Bu hafta arkadaş ilişkilerinizde yeni bir dönem başlayacak. Yeni arkadaşlarla tanışabilir. Hızlı başlayacak arkadaş ilişkilerinde fevri davranabilirsiniz. Aniden başlayacak arkadaş ilişkisi de aniden bitebilir. Son aylarda sosyal mecralarla ilgili işler ve konular daha fazla karşınıza çıkmaya başladı. Son 2 senedir bunlarla ilgili kendinizi geliştirdiniz. Kendinize yenilikler kattınız. Sosyal mecralarda bazı şeylerin farkına vardınız. Bu haftada sosyal mecralarla ilgili konularda hızlı adımlar atılacak. Son 2 senedir başlamak istediğiniz konularla ilgili adım atmak daha kolay olacak. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu romantik bir başlangıç olacak. Yeni iş arayanlar bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Daha önce başvurduğunuz işlerden haber alıp başlangıçlar da yapılabilir. Bu hafta sosyal mecralar, sosyal alanlar, e-ticaret gibi alanlar, teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız her iş size parasal kazançlar sağlayacak. Bu alanlardaki işlerinizde şanslı bir dönemde olacaksınız. Özellikle bu şansı kullanın. İşlerinize sosyal mecraları, sosyal alanları katmak bu hafta daha kolay olacak. Bunu yaparsanız işlerinizde daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Sene başından beri ilişkilerinizde çok şey öğrendiniz. Karşınızdaki kişiler size bir şeyler anlatmaya çalıştı, öğretmeye çalıştı. Bunlardan dersler çıkartmaya çalıştınız. Bu öğrendikleriniz ilişkilerinizi düzeltmeniz için, ilişkilerinizi disiplinli yapmak için, ilişkilerinizde planlı olmak için güzel tecrübelerdi. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. Ekim sonundan itibaren ilişkilerde yeni bir süreç başlayacak. Bu tecrübeleri o süreçte kullanın. Zaten tutulma aksları sizi değişime zorluyor. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili değişimlere zorluyor. Bu değişimlerin ne olduğunu iyi anlayın. Çünkü Ekim sonu ve Kasım başındaki tutulmalar zamanında köklü değişimleri başlatmak zorundasınız. O zamana kadar düşünün, kararlar alın, hayatınızın kontrolünü elinize alın. Nisan ve Mayıs 2023'ten sonra başka ülke, başka şehir eğitim konularında yenilikler hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Hiç gitmediğiniz şehir ve ülkelere seyahatler başlayacak. Şimdiden bunun hayallerini de kurmaya başlayın. İkili ilişkilerinizle ilgili, işinizle ilgili ani ve beklenmedik bir konu bu hafta karşınıza çıkabilir. Hayatınızda büyük değişim yaşanabilir. Bu haftayı hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linki tıklayarak da detaylarını görebilirsiniz. Hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündemde olacak. Dikkatli olun. Eller, kemikler ve dişler konusunda daha dikkatli olun. Bu konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta ortasında hem iş hem özel ilişkinizde başlangıçlar yaşayacaksınız. İkili görüşmeler var. İş ve ilişkilerde beklenmedik durumlar yaşanabilir. Evlilik organizasyonlarınızı hafta ortasında yapabilirsiniz. Organizasyonlarda ani bir gelişme de yaşanabilir.
Hafta ortasında evliliğinizle ilgili yeni karar alabilirsiniz. Hafta sonunda da finans konularına dikkat edin. Banka işlemleriyle yoğunluk var. Finansla ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda işleriniz çok yoğundu. Bu haftada iş hayatınızdaki yoğun tempo devam ediyor. Bu yoğunluk sizi biraz fazla bunalttı. Eğer buna sabrederseniz başarılı olacaksınız. Eğer sabredemezseniz işten ayrılmayı düşünebilirsiniz. İşinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Eğer bu hafta işten ayrılsanız da yeni iş bulmanız kolay olacak. İşiniz yoksa bu hafta işe başlamanız daha kolay olacak. İş başvurusu yapın. Bu başvurudan hemen cevap alabilirsiniz. Hemen işe de başlayabilirsiniz. Kariyerle ilgili değişim varsa doğum haritanızdaki dereceye göre bu konudaki değişimi ya bu hafta yapacaksınız ya da Mart 2023'e kadar yapacaksınız. Son haftalarda eğitim konusunda yoğundunuz ve yoruldunuz. Bu yoğunluk sizi bunaltmış olabilir. Bu haftada yoğun olacaksınız, bu haftada yorulacaksınız ama başarılı olacaksınız. Eğitim konusunda yenilikleri daha kolay hayatınıza katacaksınız. Eğitim hayatınızda hızlı adımlar atılabilir. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Yeni para konuları da gündeme gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Para konusunda şanslısınız. Merkür hala burcunuzda, Başak burcunda. Son haftalarda Merkür retrosu sizi biraz yordu. Bazı şeyleri muhakeme etmeniz gerekiyordu. Eski konuları konuşup dersler çıkartmanız gerekiyordu. Tecrübe kazanmanız gerekiyordu. Bu haftadan sonra bu tecrübeler size yol gösterecek. Bu hafta çok konuşacaksınız. Yoğun iletişim halinde olacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu sizi biraz yorabilir. Buna dikkat edin. Algılarınız yorulabilir ancak toparlanması gereken konuları da daha kolay toparlayacaksınız. Bu hafta özellikle para konusunda büyük adımlar atmaya başlayacaksınız. Yeni bir yatırım için başlangıç olabilir. Eğitimle ilgileniyorsanız finans konularında eğitim başlangıcı olabilir. Finans konularında para kazanma olabilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarından para kazanma olabilir. Güzel para gelişleri de olacak. Son 2 senedir iş, kariyer, eğitim konularında adım atmakta zorlandığınız konularda şimdi adım atmak daha kolay olacak. Sene başından beri aldanma ve aldatılmalar yaşadınız. Bu aldanma ve aldatılmalardan dolayı sene ortasından beri hukuksal süreçler yaşamaya başladınız. Bu hukuksal süreçler doğum haritanızdaki derecelere göre ya önümüzdeki hafta sonuçlanabilir ya da önümüzdeki seneye kalabilir. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili sene başından beri gündemde olan konularda daha disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Siz bu alanlarda pratik düşünen ve pratik davranan birisiniz. Ancak sene başından beri bu alanlarda pratik düşünceler değil, gelecekle ilgili sağlam temeller söz konusuydu. Bu alanlarda sağlam temeller kurmanız gerekiyordu. Şimdi bunları daha fazla düşünün. Kazandığınız tecrübeleri iyi anlayın. Ekim sonundan itibaren bu tecrübelere ihtiyacınız olacak. Uzun yolculuklar ve sağlığınızla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Uzun yolculuklara dikkat edin. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili tek soru danışmanlığı, ilişkilerle ilgili danışmanlık veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler var. Duygusal zamanlar yaşanabilir. Duygusal konularda deprem etkisi yaşanabilir. Hafta başında çocuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Bunları değerlendirin. Çocuklarla ilgili duygusal zamanlar daha fazla olacak. Sanatsal çalışmalar yapıyorsanız, topluluk önünde çalışıyorsanız hafta başında başarılar kazanılabilir. Daha fazla göz önünde olacaksınız.
Hafta ortasında sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu sektöründen beklenen haber alınabilir. Uzaklardan beklenen haberler de alınabilir. Hafta ortasında sağlıkla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ayaklara dikkat edin. Hafta sonunda hem iş hem özel ilişkinizde yeni başlangıçlar yapılabilir. İlişkilerinizde yeni kararlar alınabilir. İş ilişkilerinizde ani kararlar da alınabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş bu hafta burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta Güneş size enerji katacak. Bulunduğunuz ortamlarda Güneş gibi parlayacaksınız. Hem Venüs hem Güneş size ışık katıyor. Girdiğiniz her ortamda enerjinizle göz doyuracaksınız. Bu hafta Güneş ve Venüs kavuşumu var. Aşk ve duygusallıkta zirve durumları var. Aşk ve duygusal konuları biraz fazla abartabilirsiniz. Duygusal konularda egonuz yüksek olacak. Duygusal konularda gösterişli durumlar da var. Şatafat ve gösterişli durumlara hazır olun. Son haftalarda kafanızın içinde düşünceler vardı. Çok fazla şeyi muhakeme ettiniz. Hayatınızda bazı şeyleri bitirmeniz gerekiyordu. Bazı ilişkileri analiz etmeniz gerekiyordu. Kendi değerinizi anlamanız gerekiyordu. Bu değeri anladınız. Şimdi kendi değerinizi ortaya çıkartma zamanı. Kendi değerinizi göz önüne çıkartma zamanı. Bu haftada kendi kendinize çok fazla konuşacaksınız. Fazla detaylara takılmayın. Kendi içinizdeki konulara fazla takılmayın. Zaten hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Eski konuları bitirin, eski ilişkileri bitirin, yeni konulara yer açın, yeni ilişkilere yer açın. İlişkilerinizde yeni bir dönem başlayacak. Geçen haftalardaki yeni ayla hayatınızda yeni dönemin başladığını daha iyi görmeye başlayacaksınız. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek dolunay bazı şeylerin bitmesi gerektiğini de size anlatacak. Daha önceki videolarımda anlattığım Nisan 2023'ten sonra tutulma aksları Koç burcu, Terazi burcu aksına geçecek. Ancak geçen haftaki yeni ay ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek dolunay bu tutulmaların başlangıcı gibi olacak. Bu nedenle hayatınızda 180 derece değişimler başladı demektir. Bunu iyi anlayın. Hızla hayatınızda yenilikler katmaya başlayın. Bu hafta para konusunda şanslı bir hafta. Bir beklerken daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Bu hafta aşk var. Aşkta güzel zamanlar çok fazla. Aşk ilişkinizde güzel zamanlar çok fazla. Duygusal anların değerini bilin. Yeni bir aşk başlayabilir. Hızlı başlayacak aşklara da adım atın. Aşk konusunda uzaklar, uzun yolculuklarda söz konusu. Ya uzaktaki ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler olacak, ya uzaktaki biriyle aşk başlayacak, ya uzun yolculuklarda aşk başlayacak. Bu her neyse hızlı gelişmeler yaşanacak. Buna hazır olun. Son aylarda eğitim konuları gündemdeydi. Bu hafta da eğitimle ilgili konular gündemde. Eğitim konularında yoğundunuz, yoruldunuz. Bu durum devam edecek. Enerjinizi iyi ayarlayın. Son aylarda çok fazla uzun yolculuk yaptınız. Bu haftada uzun yolculuklar var. Uzaklarla ilgili konular var. Hızlı karar alıp hemen yolculuk yapılabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle ilgili yoğunluk var, başarı var, hızlı adımlar atılabilir. Yeni aşk arayanlar, Venüs aşkla size destek veriyor. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni aşkı bulmanız çok kolay olacak. Algılarınızı açın ancak ilk başlangıçta duygularınız ve mantığınız karışabilir, kafanız da karışabilir. Aşk ilişkinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Bu sizin finansal olarak biraz zorlanmanıza da neden olabilir. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili, tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı ile ilgili, diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz.
Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Hafta başında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizle ilgili değişimlerde yenilikler var. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Bunları anlamaya çalışın. Hafta ortasında aşk hayatınızla ilgili gelişmeler var. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar alınabilir. Hafta ortasında çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yenilikler de karşınıza çıkabilir. Çocuklarla ilgili iş yapıyorsanız, sahnelerle ilgili iş yapıyorsanız bu işlerinizde yeni başlangıçlar da yapılabilir. Hafta sonunda sağlık konusuna dikkat edin. 5 duyu organıyla ilgili konulara dikkat edin. Sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu sektöründen işle ilgili beklediğiniz haberleri hafta sonu alabilirsiniz. Bunlarla ilgili uzun yolculuklar da yapılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta kafanız biraz karışacak. Son haftalarda ruhsal olarak yoruldunuz. Bu haftada ruhsal olarak yorulacaksınız. Duygusal olarak yorulacaksınız. Kendinizi anlamaya çalışın. İçinizdeki enerji çok fazla. Bunu nasıl kullanacağınızı öğrenmeye çalışın. Duygularınız karışık. Duygu patlamaları yaşanabilir. Son haftalarda arkadaşlarınızla zaman geçirmek belki size iyi geldi. Arkadaşlarınızla eski konuları konuşmak size iyi geldi. Belki fazla detaylara takıldınız. Belki daha mantıklı düşünceler içinde oldunuz ama bu size iyi geldi. Bazı şeyleri konuşmak iyi geldi. Bazı şeyleri söylemek iyi geldi. Şimdi bu konuşulanları muhakeme edin. Kendinizle ilgili neleri değiştirmek istiyorsunuz? Buna karar verin. Bunu kendi içinizde çözmeye çalışın. Bu hafta kendinizle daha fazla zaman geçirin. Hayatınızda neler oluyor? Bunu iyi anlayın. Bu hafta da arkadaşlarınızla zaman geçireceksiniz. Onlarla konuşmak size iyi gelecek. Son haftalarda hukuksal konular gündemimizdeydi. Bu hafta bunlarla ilgili gelişmeler, yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Hukuksal süreç içinde olan konularda saplantılı olmanız size zarar verebilir. Bu nedenle geçmişte yaşanmış konuları bırakın. Bazı şeylerin artık bittiğini kabul edin. Önünüzde yeni bir hayat var. Buna kendinizi hazırlayın. Ekim sonundaki güneş tutulması bunu işaret ediyor. Hayatınızda yeni bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. Saplantılı olduğunuz konuları bırakmazsanız psikolojik ve sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Zaten gündeminizde ameliyat konuları da var. Sağlığınıza dikkat edin. Eş veya ortakla ilgili konularda hukuksal süreçler var ise bu hafta bunlarla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu konuda saplantılı olmayı bırakın. Hayatınızda yeni bir dönem var. Bunu geçmişle inatlaşarak geçirmeyin. Hayatınızı düzenlemekle geçirin. Siz saplantılı birisiniz. Geçmişi bırakmanız zor. Kin sizi besliyor, zehirliyor. Bunu yapmayın. Hayatınızın kontrolü sizde. Başkalarına olan kinden beslenmeyin. Geçen sene Kasım'dan beri hayatınızda değişimler var. Bunları görün. Böylece hayatınızın değişmesi gerektiğini kabul edin. Hayatınıza yeni bir yön vermek zorundasınız. 9 senelik, 18 senelik hayatınıza yeni bir başlangıç olacak. Bunun temellerini kurun. Bu hafta çok fazla harcama yapılabilir. Harcamalarda hızlı adımlar atılabilir. Buna dikkat edin. Gereksiz harcamalar yapılabilir. Yeni yatırım planlarınızı başlatabilirsiniz. Geçen seneden beri yarım kalmış yatırım planlarınızda yeni gelişmeler de yaşanabilir. Bu haftayı hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Eşiniz, ebeveynleriniz, evinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Bu gelişme ilişkilerinizde ani bitişlere de neden olabilir. Bu hafta sağlığınıza dikkat edin. Spiritüel konular sağlığınıza ve psikolojinize iyi gelecek. Onlarla ilgilenin. Spiritüel konularda araştırmalar yapmaya da başlayın.
Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili, tek soru danışmanlığı ile ilgili, ilişki danışmanlığı ile ilgili veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Hafta başında kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınızla ilgili yeni haberler alınabilir. Onların hayatında değişimler var. Onların yanında olun. Hafta ortasında evinizde olmak, ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili, eşinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta ortası uygun olacak. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Evlilik planı olanlar hafta ortasında bunu tamamlayabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Evliliğinizde sorun yaşıyorsanız hafta ortasında aniden ilişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili yeni kararlar var. Ciddi kararlar alınabilir. Yeni bir aşk da başlayabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Çevrenizde daha fazla kişi olacak. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarla ilgili projelerinizi hızla da başlatabilirsiniz. Bu projeler önümüzdeki 2 sene gündeminizde olacak. Bu haftadan sonra yeni arkadaşlarla tanışacaksınız. Onlardan bir şeyler öğreneceksiniz. Onlara bir şeyler öğreteceksiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa, sosyal alanlarda işleriniz varsa, teknolojik ortamlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanma da var. Son haftalarda iş, kariyer, eğitim konularında eskiden yarım kalmış konularla ilgilendiniz. Eski konuları toparlamaya başladınız. Bu haftada iş, kariyer, eğitim konularında görüşmeler olacak, imzalar atılacak, anlaşmalar yapılacak. Son aylarda ikili ilişkilerle yoğundunuz, yoruldunuz. Son 2 senedir sonuçlanmamış ilişkiler konusunda yeni gelişmeler olacak. Bu süreç ya tamamlanacak ya da biraz daha sürüncemede kalabilir. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Aniden başlayacak aşk ilişkisine hazır olun. Duygusal ve romantik zamanlar olabilir. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Evliliğinde sorun yaşayanlar son 2 senedir bunu çözemediyseniz buna dair artık net kararlar alın. Yoksa sağlık sorunları yaşanabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları var. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili konularda evinizde değişiklikler de yaşanabilir. Eğitim hayatında olanlar, eğitimle ilgili eski konular artık geride kalacak. Eğitimle ilgili yeni konular, mantıklı kararlar var. Bu kararlarla ilgili görüşmeler yapılabilir. Sene başından beri kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde sınandınız. Onlardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Onlar size hayata dair gerçekleri göstermeye çalıştı. Bunu anlamanız gerekiyordu. Siz bazen onlarla ilgili karamsar düşünceler içinde oldunuz. Onlara kuşkuyla baktınız. Ancak onlar size bir şeyler anlatmaya çalıştı. Şimdi bunların ne olduğunu anlayın. Ekim sonundan itibaren her şey yeniden başlayacak. O zaman kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizi yeniden düzenleyeceksiniz. Karamsar düşüncelerden uzaklaşın. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınızın, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili sağlık konusunda ani bir gelişme yaşanabilir. Doğum haritanızda yay burcu son derecelerinde ise ebeveynlerle ilgili konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bunu yapmayın. Ebeveynler konusunda çok duygusalsınız. Duygularınızı kontrol etmeye çalışın. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla, tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz.
Hafta başında parasal konularda güzel haberler alınabilir. Yeni parasal kaynaklarla ilgili başlangıçlar da yapılabilir. Parayla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta ortasında kardeşleriniz, akrabalarınızla veya komşularınızla vakit geçirebilirsiniz. Onların hayatında yenilikler olacak. Ani gelişmeler yaşanabilir. Onların yanında olun. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili değişimler için yeni kararlar alınabilir. Evlilik planı olanlar hafta sonunda organizasyonlar yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili yeni konular da karşınıza çıkabilir. Bu konuları kabullenmeye çalışacaksınız. Duygusal zamanlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Geçen haftaki yeni ay sizin hayatınızda yeni bir süreci başlattı. İş, kariyer, eğitim konularında artık yeni bir düzen kuracaksınız. Yeni bir süreç başlayacak. Eski iş, kariyer, eğitim konularıyla ilgili sorgulama sürecini yaşayacaksınız. Önümüzdeki haftada dolunay gerçekleşecek. Eş, ev, aile, ebeveynlerle ilgili bazı şeyleri sorgulayacaksınız. Bazı şeylerin artık tamamen bitmesi gerektiğini daha net anlayacaksınız. Biten konuları daha kolay kabullenmeye başlayacaksınız. Son haftalarda sağlık konuları daha fazla gündemimizdeydi. Bu haftada sağlıkla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Solunum yolları, eller, kollar, nefesle ilgili konularda daha dikkatli olmalısınız. Hızlı hareket ederseniz bazı kazalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Bunlarla ilgili konular hızla tamamlanabilir. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitim sektöründe işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta haber alabilirsiniz. Yeni başlangıç yapılabilir. İş, kariyer, eğitim alanlarında bu hafta güneş gibi parlayacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. İş, kariyer, eğitim alanlarından daha fazla para da kazanılabilir. İş olmayanlar ve iş arayanlar bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. Kesinlikle başvuru yapın. Hızlı cevaplar alınabilir. Son haftalarda eğitimle ilgili konularda kafanız karıştı. Eski konuları muhakeme etmek zorunda kaldınız. Bazı eksik konuları toparladınız. Şimdi eğitimle ilgili konularda yeni görüşmeler yapılacak. Yeni başlangıçlar için imzalar atılabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa, geçen haftalarda bu işlerle ilgili konularda tamamlanmamış konuları tamamladınız. Bu hafta yurt dışıyla, şehir dışıyla ilgili konularda yeni adımlar atılabilir, yeni imzalar atılabilir. Yeni aşk arayanlar, iş, eğitim alanlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu aşk romantik ve duygusallığı yüksek bir aşk olacak. Sene başından beri para kazanma ile ilgili, parayı yatırıma dönüştürme ile ilgili disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Önümüzdeki senelerin temelini atmanız gerekiyordu. Siz karamsar düşünceleri fazla olan birisiniz. Kuşkuları fazla olan birisiniz. Bu nedenle adım atarken sürekli uzun vadeli düşünürsünüz. Sürekli uzak zamanları hedeflersiniz. Bunu yapmamanız gerektiğini artık anlayın. Anlık planlar yapın. Anlık zaferler kazanmanın zevkine varın. Mayıs'tan beri aşk, cinsellik, aşk ilişkisinde yeni farkındalıklar olmaya başladı. Bu konularda eski düşünceleriniz değişmeye başladı. Aniden başlayan aşk konuları karşınıza çıkmaya başladı. Şimdi bunları muhakeme edin. Kasım başında aşk konularını çok konuşacağız. Kasım'da aşk başkadır. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili, tek soru danışmanlığı ile ilgili, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz.
Hafta başında duygusallık çok fazla olacak. Romantik planlar yapılabilir. Duygusallıkla ilgili gizli kapaklı bazı olaylar içinde de olabilirsiniz. Hafta başında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İşinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili konulardan net kararlar alınabilir. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta başına randevu verin. Başarılı görüşmeler olacak. Eğitimle ilgili konularda da başarı var. Hafta ortasında parasal konularda olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Para konusunda olumlu sonuçlar olacak. Yeni parasal kaynaklarla ilgili gelişmeler olacak. Yeni yatırım planlarınızı başlatabilirsiniz. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla zaman geçirebilirsiniz. Onlarla ilgili yeni gelişmelerin haberini de alabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında yenilik olacak. Bunun haberini de yine hafta sonu alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitleri burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda aşk konuları gündemdeydi. Bu haftada aşk konuları gündemde. Aşkta hızlı adımlar atılabilir. Aşk ilişkisinde hızlı adımlar atılabilir. Cinsellikle ilgili hızlı adımlar atılabilir. Aşk konularında, aşk ilişkinizde yeni konularda gündeme gelebilir. Son 2 senedir aşk konusunda, cinsellik konusunda, aşk ilişkinizle ilgili konularda kafanız karışmıştı. Kararlar almanız zor olmuştu. Şimdi daha kolay karar alabilirsiniz. Bunu da uygulayabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde uzak yerler var, uzaktaki konular var. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa, bu işlerle ilgili yeni konular var. Yeni gelişmeler var. Bu yeni konular önümüzdeki 2 sene gündemimizde olacak. Yurt dışında veya şehir dışında iş yapma planınız varsa, yurt dışında veya şehir dışında yaşama planınız varsa, taşınma planınız varsa, bu hafta bu konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili hayallerinizi kurun. Yeni planları yapın. Doğum haritanızdaki açılara göre bunlarla ilgili net adımlar atılacak. Bu hafta eğitimle ilgili konularda yenilikler var. Eğitimle ilgili konularda güneş gibi de parlayacaksınız. Ve eğitimde başarı var. Eğitimle ilgili işi olanlar, yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili işleri olanlar bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanılabilir. Son haftalarda eş veya ortakla ilgili parasal konularda hukuksal süreçler vardı. Eskiden yarım kalmış konular vardı. Eski konular artık geride kalacak. Bu hafta hukuksal süreçlerde yeni gelişmeler var. Eş veya ortakla ilgili para konusunda görüşmeler var. Miras konuları gündemdeyse bununla ilgili de yeni gelişmeler var, yeni görüşmeler de var. Son 2 senedir çocuklarla ilgili konularda farkındalığınız arttı. Çocuk konusunda düşünceleriniz değişti. Çocuklar sizi eğitti, farklı düşünmenizi sağladı. Çocuklarla ilgili eksik kalan konuları bu hafta toparlayacaksınız. Çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapılabilir. Hızlı adımlar atılabilir. Yeni aşk arayanlar bu hafta aşkı bulmak kolay olacak. Algılarınızı açın. Bu hafta duygusallık ve romantizm haftası. Bu duygulardan faydalanın. Partnerinizle uzun yolculuklar yapılabilir. Diğer videolarda söyledim. Şimdi de söyleyeceğim. Şubat 2023'e kadar da her videoda söyleyeceğim. Satürn sene başından beri sizi eğitmeye çalıştı. Disiplinli olmanız için baskı yapmaya başladı. Planlı olmanız için baskı yapmaya çalıştı. Siz planlı, disiplinli olmayı sevmezsiniz. Ancak 2 senedir öğrenmeniz gerekiyordu. Hayatınızda bazı konuların temelini atmanız gerekiyordu. Ekim sonuna kadar hem iş hem özel hayatınızda başlattığınız konuları bu hafta toparlayacaksınız. Bunları yapmanız biraz daha yavaş olacak ama bunları yapın. Bazı şeylerin farkına varın. Ekim sonundan itibaren Şubat 2023'e kadar hızlı bir tempo ile hayatınızı düzenleyeceksiniz. O zaman planlı ve disiplinli olmaya çalışın.
Doğum haritanızda Kova burcu 18 derece ise bu hafta hayatınızda çok büyük ve ani bir değişim olabilir. Bu özellikle evinizle ilgili, eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, ailenizle ilgili olabilir. Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı veya diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Hafta başında kendi halinizde olmak isteyeceksiniz. İçinizde fazla karamsar düşünceler olacak. Bunlardan uzaklaşın. Hafta başında biraz gergin de olabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Duygusallık fazla olacak. Duygularınızı kontrol etmek zor olacak. Hafta ortasında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İş ve aşk görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta sonunda parayla ilgili konular gündeme gelecek. Finansla ilgili işlerde güç var. Yeni yatırım konularıyla ilgili başlangıçlar da yapılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 3-9 Ekim haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde. Onların hayatında hızlı değişimler olabilir. Bunları kabullenmeye çalışacaksınız. Onlarla ilgili konularda yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Ebeveynlerinizle aranızda bazı tartışmalar yaşanabilir. Ancak bu tartışmalarda kin tutmak yok. Aniden parlama ve aniden parlayacaksınız ve aniden de sönecek. Son 2 senedir eşinizle ilgili konularda farkındalığınız arttı. Eşinizle ilgili bazı şeylerin farkına varmaya başladınız. Bu farkındalıktan sonra bazı şeyleri belki kabul etmekte zorlandınız. Belki kabul etmek istemediniz. Belki bir şeyleri bitirmek istediniz. Şimdilerde bunu daha fazla düşüneceksiniz. Bununla ilgili yeni kararlar alınabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Son haftalarda evinizle ilgili konular gündemdeydi. Bu haftada yeni gelişmeler var. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında yeni gelişmeler var. Bunlarla ilgili yatırım konularında yeni gelişmeler var. Son haftalarda ikili ilişkilerle ilgili eski konular hep gündemimize geldi. Eski ilişkiler, ilişkilerde eski konular, bunları görüştünüz, konuştunuz, muhakeme ettiniz. Bu hafta yeni ilişkiler konusu var. İlişkilerde yeni konular var, yoğun görüşmeler var. Bu işle ilgili olabilir, aileyle ilgili olabilir, ebeveynlerle ilgili olabilir, eşle ilgili olabilir. Bu görüşmelerde mantıklı düşünceler var, mantıklı konular var. Son günlerde finans konuları gündemdeydi, parayla ilgili konular gündemdeydi. Çok fazla harcamaya başladınız. Bu haftada harcamalarınıza dikkat edin. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu hafta bunlarla ilgili yeni gelişmeler var. Eğer yeni başlayacak bir süreç ise bu konular biraz uzayabilir. Miras konuları varsa bu konularda yeni haberler alınabilir. Bu konularda güzel haberler alınabilir. Hemen her videoda anlatıyorum. Şubat 2023'e kadar da anlatacağım. Sene başından beri ruhsal olarak yoruldunuz, kendinizi anlamaya çalıştınız, kendinizle ilgili karamsar ve kuşkular çok fazlaydı. Kendinizde bazı şeylerin eksik olduğunu düşündünüz, kendinizi yetersiz hissettiniz. Bu duyguları iyi yönetirseniz, bu duyguları iyi analiz ederseniz hem kendinizi anlayacak hem de başkalarına yardımcı olacaksınız. Kendinizi geliştirmek için mutlaka öğretilerden dersler çıkartın. Bu hafta kendi içinizde bazı depremler yaşanabilir, duygusal patlamalar yaşanabilir. Kardeşlerinizin, akrabalarınızın, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili ani gelişmeler nedeniyle de psikolojiniz bozulabilir. Karamsar düşüncelerden uzak olun. Bu konunun size ne anlatmak istediğini iyi anlayın. Doğum haritanızda Balık burcu son derecelerde ise kendinizdeki yetersizlik hissinden kurtulun. Kendinize olan güveni kazanmak için sanatla, sporla, spiritüel konularla daha fazla zaman geçirin.
Günlük detaylara geçmeden önce yıllık danışmanlıkla ilgili, tek soru danışmanlığı, ilişki danışmanlığı, diğer konulardaki danışmanlıklarla ilgili bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki linke tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Hafta başında sosyal alanlarda, sosyal mecralarda arkadaşlarla duygusal zamanlar geçirilebilir. Hafta başında teknolojik ortamlarda, e-ticaret gibi alanlarda işi olanlar büyük başarılar kazanılabilir, yeni planlar yapılabilir. Hafta ortasında enerjiniz düşük olacak, karamsar düşünceler var, mantıklı düşünceler daha fazla olacak. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak, kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İş veya aşk görüşmeleri için hafta sonuna randevu verilebilir. Ev, aile, ebeveynlerle ilgili konularda da daha fazla görüşmeler olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz.